Abdülvahap Sancaktarı, İznik'in gizemli savaşçısı. Bu türbenin içinde ise alışılmışın dışında bir mezar bulunuyor. Normal mezarlardan çok daha uzun. Abdülvahap Sancaktarı, İznik'in gizemli savaşçısı. İznik, tarihin binlerce yıllık izlerini taşıyan bu kadim şehirde göle bakan yüksek bir tepede bulunan bir türbe. Yüzyıllardır ziyaretçilerini kendisine çekmeye devam ediyor. Bu türbenin içinde ise alışılmışın dışında bir mezar bulunuyor. Normal mezarlardan çok daha uzun. Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki bu mezar ilk kez görenleri şaşkına çeviriyor. Peki burada yatan kişi kim? Neden mezarı bu kadar uzun? Ve neden hakkında anlatılan hikayeler aradan geçen yüzlerce yıla rağmen hala insanların ilgisini çekmeye devam ediyor? Bugün sizlerle birlikte İznik'in en gizemli isimlerinden biri olan Abdülvahap Sancaktarı'nın hikayesine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Ancak konumuza geri dönmeden önce kanalımıza like ve abone desteği verirseniz böyle videoların daha çok gelmesine katkıda bulunursunuz. Şimdi hikayemize geri dönelim. Rivayetlere göre Abdülvahap Sancaktarı Anadolu seferlerinde sancaktarlık yapan büyük bir savaşçı. Ancak sancaktarlık sıradan bir ünvan değildi. Savaş meydanlarında ordunun bayrağını taşımak büyük bir cesaret ve fedakarlık gerektiriyor. Çünkü bayrak yalnızca bir kumaş parçası değil, ordunun umudu, morali ve birliğin sembolüydü. Bayrağın düşmesi askerlerin moralini bozabilirdi. Bu nedenle sancaktarlar her zaman savaşın en tehlikeli noktalarında bulunur. Anlatılanlara göre Abdülvahap da böyle bir görev üstlenmişti. İznik o dönemde oldukça güçlü surlarla çevrildi. Şehri ele geçirmek son derece zordu. Kuşatma sırasında birçok asker hayatını kaybetmişti. Fakat Abdülvahap'ın hikayesi diğerlerinden çok farklı bir noktada başlıyor. Halk arasında anlatılan efsaneye göre savaş sırasında Abdülvahap'ın başı koparılır, normal şartlarda burada hikaye sona ermeli. Ancak rivayet tam da burada olağanüstü bir hal alıyor. Söylenene göre Abdülvahap başı kopmasına rağmen savaşmaya devam eder. Daha sonra başını koltuğunun altına alır ve bugünkü türbenin bulunduğu tepeye kadar yürür. Ve sonunda şehit olur. Elbette bu olayların doğruluğunu söylemek mümkün değil. Ancak Anadolu'nun farklı bölgelerinde bu tarz kahramanlık hikayelerine rastlanılır. Bu tür anlatılar zamanla halk kültürünün bir parçası haline gelir. Böylece gerçek ile efsane iç içe bulunduğunu söylüyor. Bu tür mezarlar genellikle kişinin fiziksel boyutu değil, manevi büyüklüğünü temsil ediyor olabilir. Kesin cevabı bilmek zor. Fakat belki de gizemini korumasının nedeni budur. Çünkü insanlar bilinmeyeni araştırmayı sever. Tam bu noktada sizlere bir soru sormak istiyorum. Sizce Abdülvahap Sancaktarı'nın hikayesi gerçek olaylardan mı doğdu, yoksa zamanla oluşmuş bir halk efsanesi mi? Şimdi hikayenin en etkileyici kısmına gelelim. İznik'e yolu düşen ziyaretçiler türbenin bulunduğu tepeye çıktıklarında yalnızca bir mezar görmezler. Aynı zamanda yüzlerce yıllık bir hatırayla karşılaşırlar. Aşağıda uzanan İznik Gölü, tarihin sessiz tutanı olan surlar ve rüzgarın arasında yaşamaya devam eden eski hikayeler. Bütün bunlar türbenin atmosferini bambaşka bir hale getiriyor. Belki de bu yüzden insanlar yüzyıllardır buraya gelmeye devam ediyor. Kimi dua etmek için, kimi merakını gidermek için. Kimi ise yalnızca anlatılan hikayelerin izini sürmek için. Ancak ne sebeple gelirlerse gelsinler, çoğu kişi buradan aynı duyguyla ayrılıyor. Merak. Çünkü Abdülvahap Sancaktarı'nın hikayesi kesin cevaplardan çok sorular bırakıyor. Gerçekten kimdi? Hayatı hakkında neden bu kadar az bilgi var? Hakkındaki efsaneler nasıl ortaya çıktı? Ve neden aradan geçen onca zamana rağmen unutulmadı? Belki de bazı hikayeler cevap vermek için değil, düşündürmek için vardır. Abdülvahap Sancaktarı'nın hikayesi de tam olarak böyle bir hikaye.
Bir yanda tarih, bir yanda efsaneler. Ve ikisinin tam ortasında duran bir mezar. İzmir'in tepelerinde sessizce bekleyen bu türbe, geçmişin günümüze bıraktığı en ilginç gizemlerden biri olmaya devam ediyor. Kim bilir, belki de bazı sırların güzelliği hiçbir zaman tamamen çözülememelerinde saklıdır. Gelecek video hakkındaki yorumlarınızı belirtmeyi, kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Esen kalın.